Merhaba, bugün bir eğitim kanalı için hazırladığımız mevsimlerin oluşumu videosunu izleyeceğiz. Bu video dünyanın şekli ve mevsimlerin nasıl oluştuğu hakkında sizlere bilgi verecek. İyi seyirler. Dünyamız, yaşamın olduğu bilinen tek gezegen. Dünyamızı saran denizler, ormanlar ve karalar çok çeşitli canlılara ev sahipliği yapıyor. Öyle ki kutuplarda yaşayan kutup ayıları, çölde yaşayan develer ve denizlerin derinliklerinde özgürce yüzen balıklar. Peki dünya üzerinde aynı tarihte farklı yerlerde neden farklı sıcaklık değerleri görülüyor? Hiç düşündünüz mü? Bir yerde çok sıcak bir yaz yaşanırken aynı anda başka bir yerde çok soğuk bir kış yaşanıyor. Bunun nedenini öğrenmek ister misiniz? Bu sıcaklık farklılığını anlamak için bir deney düzeneği hazırlayalım. Bu deney düzeneğinde 2 adet özdeş ampule sahip lambalar ve özdeş 2 termometre kullanacağız. Lambalardan birinden çıkan ışınlar termometreye dik açıyla, diğerinde ise eğik açıyla geliyor. Hangi termometrenin göstereceği değer daha yüksek olur? Tabii ki de ışınların dik açıyla düştüğü termometredeki değer daha yüksek çıkacaktır. Işınlar bir yüzeye dik olarak düştüğünde dar bir alanı aydınlatır. Ancak sıcaklığı çok fazla artırır. Eğik açıyla düştüğünde ise geniş bir bölgeyi aydınlatır. Fakat sıcaklık ışınların dik düştüğü duruma göre fazla olmaz. Her ne kadar eski zamanlarda dünyanın düz olduğu söylense de artık biliyoruz ki dünya küresel bir şekle sahip. Ve yine bildiğimiz üzere dünyamız kendi etrafında ve güneş etrafında olmak üzere 2 tür hareket yapmakta. Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi yaptığı düzleme dolanma düzlemi denir. Dolanma düzlemi hareketin gerçekleştiği yatay düzlemdir. Dünyamız güneş etrafına neredeyse küresel bir yörünge takip eder. Neredeyse diyoruz çünkü bir yerde güneşe biraz yaklaşır, bir yerde ise güneşten biraz uzaklaşır. Ancak bu yakınlaşıp uzaklaşmanın mevsimlerin oluşumu üzerinde bir etkisi yoktur. Şimdi de dünyanın yaptığı ikinci harekete bakalım. Dünyamız kendi etrafındaki dönme hareketini dolanma düzlemi ile üst üste gelecek şekilde yatay olarak yapmaz. Kuzey kutup noktasından ve güney kutup noktasından geçen bir çubuk hayal edin ve bu çubuğu yana biraz eğin. Dolayısıyla dünyamız da eğilecektir. İşte dünyamız dönme hareketini bu hayali çubuk ekseni etrafında yapmaktadır. Dikey dönme ekseni ile bu eğik dönme ekseni arasında kalan açı 23 derece 27 dakikadır. İşte bu fark belli bir bölgede farklı zamanlarda farklı mevsimlerin oluşmasına yol açar. Bu eksen eğikliği olmasaydı belli bir yerde o yere özgü değişmeyen bir mevsim olurdu. Şimdi dünyamızın güneş etrafındaki yolculuğu esnasında eksen eğikliğinden dolayı meydana gelen mevsimleri biraz daha yakından inceleyelim mi? Ona geçmeden önce bazı bilgileri bilmemiz gerekiyor. Dünyamızın orta noktasından geçen ve dönme eksenine dik olan hayali çizgiye ekvator denir. Ekvatorun kuzeyinde kalan yarımküreye kuzey yarımküre, güneyinde kalan yarımküreye ise güney yarımküre denir. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları kuzey yarımküredeki yengeç dönencesine dik olarak düşer. Bir yere ışınlar dik olarak düşüyorsa dar bir alan bu güneş ışınlarını alır ve orada sıcaklıklar artar. Bu tarihte kuzey yarımkürede yaz başlar. En uzun gündüz yaşanır. Bu tarihten sonra kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya başlar. Bu nedenle 21 Haziran tarihi kuzey yarımküre için
yaz gün dönümü tarihidir. Yengeç dönencesi, kuzey yarımkürede güneş ışınlarının dik olarak düştüğü en son hatta verilen isimdir. Bu tarihte yengeç dönencesinden kuzeye ve güneye gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı azalır. Ayrıca 21 Haziran tarihi güney yarımküre için kış gün dönümü tarihidir. Farklı yarımkürelerde zıt mevsimler yaşanır. 21 Aralık tarihinde ise güneş ışınları güney yarımküredeki Oğlak dönencesine dik olarak düşer. Işınlar yine dar bir alana düştüğü için bu yarımkürede sıcaklıklar daha fazla artar. 21 Aralık tarihi Güney Yarımküre için yaz gün dönümü tarihidir. Bu tarihte Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Kuzey Yarımküre'de ise en kısa gündüz, en uzun gece yaşanır. Oğlak dönencesi güneş ışınlarının Güney Yarımküre'de dik olarak geldiği en son hatta verilen isimdir. Bu tarihte Oğlak dönencesinden kuzeye ve güneye gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı azalır. Ayrıca 21 Aralık tarihi Kuzey Yarımküre için kış gün dönümü tarihidir. ...21 Mart tarihinde güneş ışınları ekvatora dik olarak düşmektedir. Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsim başlar. Bu tarihte gece gündüz eşitliği olur. Yani dünyanın her yerinde 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Bu tarihe ekinoks tarihi denir. Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar. Güney Yarımküre'de ise geceler uzamaya, gündüzler kısalmaya başlar. 23 Eylül tarihinde güneş ışınları yine ekvatora dik olarak düşer. Kuzey Yarımküre'de sonbahar, Güney Yarımküre'de ilkbahar mevsimi başlar. Bu tarihte gece gündüz eşitliği olur. Yani dünyanın her yerinde 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Bu tarihe ekinoks tarihi denir. Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Güney Yarımküre'de ise tam tersi, gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar.